Hepinize merhabalar. Bugün yine farklı bir içerikle karşınızdayız. Birçoğunuz belki adını dahi duymamıştır. Ben de geçen yaza kadar duymamıştım. Bugün bultong yapacağız. Bu Güney Afrika'ya özgü bir kuru et diyebiliriz. Daha önceden kanalımızda yabancıların beef jerky dediği, bizim kuru et dediğimiz bir atıştırmalık yapmıştık. Bunun tarifini vermiştik. Bugün onun farklı bir versiyonu diyebileceğimiz, aslına bakarsanız birçok şey farklı. Yine bir çeşit kuru et yapacağız. Bu bildiğim kadarıyla Güney Afrika tarafında daha çok yapılan, bir de Avustralya'da sanırım yapıyorlarmış. Genelde böyle ya kenarına az bir yağ veya yağsız et tercih edilerek yapılıyor. Normal şartlarda aslına bakarsanız yapılış şekli farklı. Bu doğal kurutma yöntemiyle kurutuluyor ama ben bugün açıkçası birazcık daha kolaya kaçacağım. Eğer hani böyle istediğim gibi olursa belki orijinaline daha sonradan deneyebiliriz. Lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Geçen yaz YouTube'dan beni izleyen bir kardeşimiz sağ olsun Instagram'dan benimle iletişime geçti. Abi ben Güney Afrika'ya sık sık gidip geliyorum. Orada da her gittiğimde bundan alıyorum. Çok da hoşuma gidiyor dedi. Ben açıkçası hiç duymamıştım. Biltong diye yazıyorlar. Genelde bultong diye okuyorlar. Dedi ki abi bir daha gittiğimde sana da getireceğim. Sağ olsun yaz döneminde gittiğinde bana da şöyle vakumlu bir paket şeklinde getirdi. Açık söyleyeyim bayıldık. Hepimiz bayıldık. Yani ailece şöyle 2-3 günde tertemiz, gelen misafirlere falan da ikram ettim. Bugüne kadar kim yediyse çok beğendi. İçerisine böyle kişniş baskın bir şey. Sirke ve kişniş tadı zaten ağzınıza attığınız anda alıyorsunuz ama yani gerçekten çok güzel. Şimdi normal şartlarda onun işte Güney Afrika'da, Avustralya'da böyle bultong kutusu diye bir aparat yapmışlar, satıyorlar. Bunu elle de imal etmek mümkün ama şu an benim elimde yok. Ben bunu farklı bir yolla yapmayı deneyeceğim bugün. Belki tam anlamıyla olmayacak ama en azından bir kıyas yapma şansı bulacağız. Genellikle bultongun kenarında çok ince bir yağ tabakası da olsa kabul görüyor. Ama benim bugünkü etimde çok fazla yağ yok. Yaklaşık 2 kilo kadar noir aldım. Onun dışında biraz balzamik sirkem var. Biraz elma sirkem var. Biraz da Worcester sos var. Şimdi ilk etapta bunlarla başlayacağız. Daha sonra baharatları da sayarız. Önemli olan nokta. Etin yünü bu şekilde gidiyor. Bakın şöyle göstereyim. Etin lifleri şöyle görebileceğiniz gibi bu yönde gidiyor. Normal şartlarda biz bunu ne yaparız? Lifler böyle giderken bu şekilde keseriz. Bundaki durum farklı. Bunu bu şekilde kesiyoruz. Yani lifleri paralel açıyla kesmemiz gerekiyor. İlk etapta şöyle, çok da ince değil bu arada. Yaklaşık şöyle 2 santim diyebileceğimiz ortalama şöyle bir steak kalınlığında hemen hemen bu şekilde dilimler haline getiriyorum. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle 2 santimlik hemen hemen steak kalınlıkları bizler için uygundur. Bu şekilde bütün etlerimi kestim. Hemen hemen her kilo için yarım bardak diyebilirsiniz. Bende 2 kilo et var bugün. 2 kilo için 1 bardak balzamik sirke koydum. Şöyle bir bardağın 1/3 kadar şöyle elma sirkesi koyuyorum. Yine hemen hemen 1/3 bardak kadar da Worcester sos koyuyorum. Aslına bakarsanız bunun içerisinde de yine balzamik sirke, balık ve soya sosları var. Ama gerçekten çok böyle lezzet katan bir sos. Şöyle karışımı bir iyice karıştırıyorum. Bunun için plastik poşetiniz yoksa herhangi plastik bir kapta olur. Bu şekilde etlerimi içine aldım. Şimdi az önce hazırladığım sıvı karışımı da içine koyuyorum. Şöyle mümkün olduğu kadar havasını aldırın. Şöyle şu ucundan kilitleyin. Bakın sos etlerin olduğu yerde birikiyor.
şöyle iyice etlerin her yerine geldiğinden emin olun. Şimdi arkadaşlar bu şekilde en az 1 saat, ortalama 2 saat. Yani bu 3 saat de yapabilirsiniz. Eğer sirke tadını biraz içerisinde istiyorsanız 3 saate kadar çıkabilirsiniz. Ama az olsun derseniz 45 dakika 1 saatte alabilirsiniz. Burada sirkenin 2 maksadı var. Bir tanesi, dedim ya, bu normal şartlarda hava yoluyla kurutulan bir et. Yani doğal şartlarda kurutulan bir et diyebiliriz. Burada sirke 2 amaca yarıyor. Bir tanesi antibakteriyel özelliği, bir diğeri de lezzet vermesi. Ben mesela o sirke tadını ağzıma ilk attığım anda aldım ve açıkçası hoşuma gitti. Ben sevdim. Ben o yüzden 2 saat kadar tutmayı planlıyorum. 2 saat sonra görüşmek üzere. Etlerimizi alabiliriz. Şu an bayağı kuvvetli kokuyor ha. Ben gerçi severim sirkeyi ama tabi abartısı olunca o da güzel olmaz. Fazlalığını alıyorum. Üzerinden de yine ufak ufak alacağım. Bu burada biraz dursun. Biz baharat kısmına geçebiliriz artık. Ben dediğim gibi bugün 2 kilo bir et kullanıyorum. Her 1 kilo için 1 yemek kaşığı deniz tuzu veya kaya tuzu kullanabilirsiniz. Ama burada sofra tuzu olmaması lazım. Yani kalın tuz ihtiyacımız var. Ben toplamda 1 yemek kaşığı kadar karabiber kullanacağım. Tane karabiber çekeceğim. Yine toplam 2 kilo için 1 yemek kaşığı sarımsak tozu. Burada baskın olan arkadaşlar dediğim gibi kişniş. Neredeyse tüm malzemenin miktarı kadar da kişniş koyacağız. Şöyle dolu dolu 3 kaşık kişniş koyuyoruz. Kişnişi birazcık çekiyorum önden. Şöyle buraya alalım. Şöyle içerisinde ufak ufak taneler var. Tamamen toz hale getirmedim. Karabiberleri de çekiyorum. Karabiberi biraz daha iyi çekeceğim. Şimdi çekme miktarları farklı olduğu için ayrı ayrı çekmeye karar verdim. Evet, karabiber bu şekilde. Şimdi benim tuzum kaya tuzu arkadaşlar. Çankırı tuzu kullanıyorum. Bu biraz fazla iri. Bunu da yine çok tamamen böyle toz hale getirmeyeceğim ama bu iriliğini kırmak istiyorum birazcık. Daha rahat dağıtabilmek için. Evet. Şöyle gözüküyordur herhalde. İri parça diyebileceğimiz şekilde tuzumu da çektim. Şöyle bir baharatım var. Tavuk ve steakler için. Aslına bakarsanız içerisinde yine benzer şeyler var bunun da. Bunda da yine kişniş, beyaz biber, karabiber, sarımsak tozu, soğan tozu gibi. Bunlardan da aşağı yukarı 1 yemek kaşığı kadar koyuyorum. Maksat biraz daha böyle lezzetini arttırmak. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi baharatı iyice karıştırıyoruz. Etlerimizin üzerini şöyle güzelce, bolca saracak şekilde baharatla kaplıyoruz. Burada baharatta birazcık cömert davranın. Dış yüzeyini böyle iyice kaplamasını istiyoruz. Yani sadece şöyle az bir şey olmasın. Bu zaten arkadaşlar çok lezzetli bir et değildir. Bu noir kısmı yağsız bir ettir. Ama bunu bu şekilde baharatlı yaptığınız zaman hani çok güzel bir atıştırmalık oluyor. Özellikle bunu sporcu arkadaşlar çok seveceklerdir diye tahmin ediyorum. Baharat oranı bu şekilde olması gerekiyor. Önünü, arkasını, her tarafını güzelce baharatlıyoruz. Evet arkadaşlar, etlerimizin baharatlama işlemi bitti. Ben şöyle ortalığı toparlayayım, biraz sonra dönüyorum. Normal şartlarda bulton böyle yapılmıyor. Bunun için böyle bir bulton kutusu dedikleri ışıkla ısıtma işlemini yaptıkları ve bir fanla havalandırma yaparak kurutmayı hızlandırdıkları bir sistem yapmışlar. Aslında basit bir kutu ama Türkiye'de satılmıyor. Ben de bu şekilde bir gıda kurutucusuyla denemeye karar verdim. Eğer olursa bu şekilde devam edeceğiz.
Artık olmuyorsa da belki orijinal halinde tekrardan bir deneriz. İlk kısım bitti. Bu makine bir gıda kurutucu. İçine koyduğunuz işte otları, meyveleri, etleri ne koyarsanız içeride fanla beraber sıcak havada veriyor. Belli bir saate ayarlıyorsunuz. O içeride kuru bir ortam yaratıyor ve bu şekilde gıdaların besin değerlerini kaybetmeden kurumasına sebep oluyor. 70 dereceye ayarlayacağım çünkü bu kalın bir et. Aynı zamanda ben pastörize olsun istiyorum. Süre olarak da arkadaşlar 20 saat. Şu an makine çalışmaya başladı. Yarın eğer yetmediyse belki ek sürede verebiliriz. Yarın görüşmek üzere. Şu an itibariyle aşağı yukarı 3 saat olmuş. Etlerimizin durumu budur. Şöyle kaldırayım. İşlem gayet güzel devam ediyor. Birkaç saat sonra yine bir kontrol ederiz. Şu an gece 1 artık. An itibariyle 8 saat oldu. Sabaha kadar devam edeceğiz buna. Sabah görüşmek üzere. An itibariyle 19 saat olmuş. Ertesi gün artık zaten sabah oldu. Bir durumu kontrol edelim. Şu an gayet güzel duruyor. Son 1 saati var. 1 saat sonra açıp kontrol edeceğiz. Sabah bir kontrol etmiştik. Yani böyle olması gereken kıvamlara geldi. Şu an itibariyle 20 saati bitirdik. Bir 2 saat kadar da soğuması için bıraktım. Şöyle çıkaralım. Bakalım. Hacım, bugün sana farklı bir şey yedireceğim. Öyle sulu sulu falan değil, kuru kuru. İlk defa böyle soğumasını dert etmeyeceğim. Mustafa hiç böyle oh diyecek gibi değil oğlum. Değil yani. Bak şimdi değil mi? Oh oh oh. Ne oh oh oh. Mahvetmişin eti. Bugün babamı çağırsam mı çağırmasam mı bilemedim. Geçen sefer yaptığımız beef jerky'yi biz çok beğendik. Babam diyor ki yak ya diyor ve babama beğendiremedik. Hacım bunun kilosunu 1000 liraya satıyorlar. Allah'ını seversin. Allah akıl fikir versin be oğlum 1000 liraya ya. 1000 lira bir de yok Türkiye'de. Hatırlarsanız beef jerky'yi farklı dilimlemiştik. Bunu farklı dilimledik. Lifler bu şekilde gidiyordu. Diğerini bu şekilde kesmiştik. Bunun sebebi şu. Bunu bu şekilde küçük küçük dilimler haline getirmemiz gerekiyor. Bismillah diyelim ve keselim bakalım. Bu bayağı serttir bu arada. Tabii tabii. Baba kuru et. Bakın. Anasını ya. Arkadaşlar dışındaki baharat da çok gelebilir. Yani bu şekilde küçük porsiyonlar şeklinde getiriliyor. Böyle böyle bu şekilde tüketiliyor. Hatta biraz şöyle açılı kesiyorlar ama benim onu kesmem biraz zor olabilir. Normalde Öyle bu şekilde açılı kesiyorlar bunu. Bastırma gibi ha. Vay anasını ya. Şimdi anladım. Niye özel aletler yaptıklarını. Bultongo arkadaşlar yaptıklarında internette izlediğim videolarda da hepsinde özel bir kesme aleti yapmışlar. Altı da bıçak, üstü de bu şekilde böyle kırt 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 kesiyorlar. Gerçekten kesmesi zormuş. Yani elimi acıttı. Bunu kesmek bayağı bir işmiş. Şöyle bir ne verdi sana? Şimdi bana ne verdi biliyor musun oğlum? Bunu da sana şimdi önereceğim bak. Allah şahit sen de bilmiyorsun bunu. Biz şimdi bizim çocukluğumuzda memlekette bizim Yugoslavya'da fakirlik var tabii. Buzdolabı yok, bilmem ne yok. Böyle bir inek keserler. Senede bir kurban bayramı vesaire. Böyle eti sandıkta kurutuyorlar ama nasıl oluyor bilmiyorum. Sana şimdi bunu ben vazife veriyorum. Çok istiyorlar. Bak vazife veriyorum sana. Madem böyle bir alet aldın. Evet. O eti gir öğren. O eti yap. O nasıl biliyor musun arkadaşlar?
Şimdi bak. Şu kadar eti kuru fasulyeye koyduğumuz zaman kuru fasulyeye o et böyle yemek nasıl kokar biliyor musun böyle? Aynı şey gibi. Bize böyle çocukken bize sandıktan çıkarırlardı, böyle verirlerdi. Biz böyle kemirdik onu. Zaten onu böyle aynı mantık biliyor musun? işte bak Bu da aynı. kemirdik. Şimdi açacağız. Sana şöyle en yumuşağını vereyim. Bismillah. Hadi bakayım. Bu arada arkadaşlar kokusu muhteşem ya. Vallahi muhteşem kokuyor. Evet. Şuna. Teminkinden aynı değil. Güzel. Bu daha güzel. Evet. Bir lokmada bak sana şöyle incecik vereceğim. Şimdi babam daha önce orijinalini tatmadı ama Cüneyt'le beraber yedik yazlıkta. Cüneyt'in bir damak tadı var bu manada. Cücem bir tat sen de. Bu Bir yorumla Ali'ye ver. bakalım. Ali yiyemez ki bunu. At ağzına haline at. Ben kendi adıma beğendim. Şimdi o bana gelenler biraz daha ince böyle daha doğru kesilmişti. Yani şöyle daha dik açılarla kesilmişti zannediyorum. Hani biraz daha genişti ama kesmesi dışında tadı gerçekten çok benzemiş. Öteki beef jerky'dense açıkçası bunu daha çok beğendim. Ben de bunu beğendim. Bak Cüneyt sen ne dedin Cüneyt ona? Sabah yine güzeldi ama bundaki aroma bence çok daha lezzet katmış yani. Aynen. Şimdi arkadaşlar bunu diyeceksiniz ki fırında niye yapmadın abi? Onda ince ince dilimler yapıp fırında yapmıştık hatırlarsanız. Devamlı olarak fırının kapağını açtım, buharını aldım, açtım, aldım. O 4 saat, 5 saat zarfında olmuştu. Bu 20 saatte oldu. Normal şartlarda doğal kurutma yaptığınız zaman 5 gün kadar sürüyor. Benim makine bunu biraz hızlandırdı. Bir günde bitirdik işi. Bunu fırında yapmaya kalktığın zaman hem en az bir 2-3 katı kadar fazla elektrik sarf edersiniz. Hem de yarım saatte bir gelip uğraşmanız lazım. Ben mesela geceleyin uyudum, makine çalıştı. O yüzden arkadaşlar bunu makinede yaptım. Bunun bir de doğal orijinal hali var. Hani sizden böyle bu manada talep gelirse bir doğal halinde deneyebiliriz isterseniz. Yani şimdi bu 1 milyon mu kilosu Mustafa? Türkiye'de 75 gramını 100 liraya gördüm ben. Yani 1000 lirayı bile geçiyor. Ne fiyatı. diyeyim? Yiyen yer. Aklıma getirdim o bir dakika. Biraz yedik ama. Heh. Bir de tartayım bakayım şunu ya. Ha evet. 2 kilo et kullanmıştım buna. Ne kadar fire verdi? diyorsun Evet. arkadaş? 2 kilo et. 2 kilo etten bu kadar kaldı. Evet özür dilerim arkadaşlar. Hakkıymış ya 800 gram. 800 gram. 800 Bak. Yediğimizden 800 Evet gram. 794 gram geldi. 6 gram da biz yemişizdir. 800 grama düşmüş 2 kilo. Oo. 20 saatte toplam 6,5 lira elektrik yaktı. 120 lira bu. Ne yaptı? 130 lira de. 150 lira. 150 lira. 150 liraya bulmadı. Bize 800 gramı 150 liraya bulmadı. 200, Ama 200 inanın lira çok geldi. uzun süre gidiyor ve bu haliyle bunu Tabii. kilitli poşetlerde aylarca da tutabiliyorsunuz. Bunu bu kadar yiyeceksin zaten. Tamam hemen bitti. Aynen. Aynen öyle çok fazla da yenmiyor. Farklı bir içerik oldu. Ben böyle farklı şeyler denemeyi seviyorum. Bu türden yapmamı istediğiniz başka bir şeyler varsa yorumlar kısmına lütfen bunları da yazın. Onları da deneriz. Eline sağlık. Bu bilim oldu. Evet. Yani lezzetten öte bir bilim oldu bu. Ama bu hacım sporcular için Evet. sen de seversin bunu. Bunda Eyvallah. %40, %45 protein var bunda. Evet. Yani çok sağlıklı bir atıştırmalık diyebiliriz bunun için. Evet. Arkadaşlar Eline sağlık. afiyet olsun hacım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.